Bir annenin yüreğinde evladı için ne denli derin bir sevgi saklıdır, hiç düşündünüz mü? Peki ya o evlat, annesini ardında bırakıp gittiğinde ne olur? Anadolu'nun tozlu yollarının kesiştiği, evleri kerpiçten, sokakları dar, herkesin birbirine aşina olduğu küçük bir köydü. Bu köyde herkesin bildiği bir isim vardı. Fatma Ana. Saçları ağarmış, elleri çalışmaktan nasırlaşmış, sırtı yılların yüküyle bükülmüş yaşlı bir kadındı. Ama gözlerinde hala evladını beklemenin o umut ışığı yanıyordu. Fatma, Ana'nın Mehmet adında bir oğlu vardı. Küçükken annesinin dizinin dibinde büyümüş, yokluk içinde bile annesinin her lokmayı önce ona verdiğini görmüştü. Babası erken yaşta vefat etmişti ve Fatma Ana tek başına oğlunu büyütmüştü. Sabahları tarlada çalışır, akşamları ise komşuların çamaşırlarını yıkardı. Mehmet okusun, aç kalmasın ve üşümesin diye her türlü cefayı göze almıştı. Mehmet serpildikçe zekası ve ferasetiyle öne çıkan bir delikanlıya dönüştü. Köyün imamından okuma yazmayı öğrendi. Pazarda tüccarlara yardım ederken ticareti kavradı. 20 yaşına geldiğinde artık köyde durmaması gerektiğini düşünüyordu. Büyük şehirlere, kervanlara, kazançlı işlere girip zengin olmak istiyordu. Bir akşam annesinin yanına geldi ve kararlı bir sesle konuştu. "Anne, ben artık bu köyde kalamam. Şehre gideceğim, ticaret yapacağım, zengin olup döneceğim." Fatma, anaoğlunun gözlerine baktı. Orada bir kararlılık, bir hırs vardı. Yüreği sıkıştı ama ne diyebilirdi ki? Titrek bir sesle cevapladı. "Oğlum, git. Allah yolunu açık etsin. Ama beni unutma. Ben burada seni bekliyor olacağım." Mehmet başını salladı. "Unutmam anne. Zengin olunca seni de yanıma alacağım." O sabah erkenden yola çıktı. Arkasına bir kez bile bakmadı. Fatma ana kapının eşiğinde durmuş, oğlunun arkasından bakıyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu ama sesi çıkmıyordu. Belki de içinde bir şeyler ona oğlunun bir daha geri gelmeyeceğini fısıldıyordu. Aylar geçti. Fatma ana her sabah kapıya çıkıp yolu izledi. Belki bugün bir haber gelir diye. Komşular ona acıyarak bakıyordu. Bir gün yaşlı bir kadın yanına geldi ve nazikçe sordu. "Fatma bacı, oğlundan haber var mı?" Fatma ana başını öne eğdi. Gözleri doldu ama ağlamadı. Sadece şunu söyledi. "Allah büyüktür. O bilir ne zaman buluşturacak bizi." Yıllar geçti. 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl. Mehmet'ten ne haber geldi ne de kendisi döndü. Fatma ana her geçen gün biraz daha yaşlandı, biraz daha güçsüzleşti. Artık tarlada çalışamıyordu. Komşuların yardımıyla biraz da İmam Efendi'nin verdiği sadakayla geçiniyordu. Ama yine de her sabah kapıya çıkıp yolu izliyordu. Köyde insanlar konuşuyordu. Zavallı Fatma ana, oğlu onu unuttu gitti. Belki zengin oldu, belki de kendine bambaşka bir hayat kurdu. Kim bilir? Ama Fatma ana hiç umudunu kesmedi. Kalbinin derinliklerinde oğlunu bağışladığını ama bir gün Allah'ın onu kendisine kavuşturacağına inanıyordu. Peki, Mehmet bu sırada ne alemdeydi? Köyden ayrıldıktan sonra yolu büyük şehre düşmüştü. Orada bir tüccara yardımcı olarak başlamış, kısa sürede işleri öğrenmiş ve zekasıyla kendini göstermişti. Yıllar içinde kendi işini kurmuş, kervanlar düzenlemiş, ipek, baharat ve değerli mallarla ticaret yapmaya başlamıştı. Artık zengin bir adamdı. Büyük bir evde yaşıyor, güzel bir hanımla evlenmiş, çocukları olmuştu. Ama bir şey eksikti. Yüreğinin derinliklerinde küçük bir ağırlık vardı. Bazen gece yatağında uzanırken annesinin yüzü gözünün önüne geliyordu. Titrek elleri, yorgun gözleri, saçlarındaki beyazlık. Ama hemen o düşünceyi uzaklaştırıyordu. "Belki bir gün dönerim, belki bir gün onu yanıma alırım," diyordu kendi kendine. Ama o gün hiç gelmiyordu. Karısı Ayşe, Mehmet'in geçmişini pek bilmiyordu. Mehmet ona sadece köyden geldiğini, ailesinin olmadığını söylemişti. Ayşe zengin bir tüccarın kızıydı ve fakirlikten, yokluktan habersizdi. Mehmet de ona gerçeği anlatmayı hiç düşünmemişti. Belki utanıyordu, belki de yeni hayatında eski anılarına yer yoktu. Bir gün Mehmet büyük bir ticaret anlaşması için başka bir şehre gitmeye karar verdi. Kervanını hazırlattı, en iyi atlarını, en değerli mallarını yükledi.
Yol uzundu ama kazanç büyüktü. Yanına güvenilir adamlarını aldı ve yola çıktı. Kervan günlerce yol aldı. Dağları aştı, ovalardan geçti, nehirleri geçti. Mehmet at üzerinde oturmuş, düşüncelere dalıyordu. Aklı hep ticaretteydi, karlı anlaşmalardaydı. Hiç farkında değildi ki kader onu bambaşka bir yere götürüyordu. Bir akşamüstü kervan küçük bir köye yaklaştı. Mehmet etrafına baktı ve içi bir an ürperdi. Bu köy tanıdık geliyordu. Ama hayır, olamazdı. Yıllar önce ayrıldığı köy çok uzaktaydı. Belki benzer bir yerdi sadece. Kervana mola emri verdi. Adamlar atlardan indi, bir mola verildi. Mehmet de atından inip uyuşan bacaklarını açmak için köyün içine doğru birkaç adım attı. Köyün çeşmesi, eski cami, dar sokaklar. Yüreği hızla çarpmaya başladı. Bu köy onun köyüydü. Yıllar önce terk ettiği, annesini bırakıp gittiği köy. Ayaklarının altından toprak kayar gibi oldu. Ne yapmalıydı? Gitmeye mi devam etmeli yoksa annesini görmeye mi? Belki hala hayattaydı, belki de. Düşüncesi yarım kaldı. Uzaktan yaşlı bir kadının yürüdüğünü gördü. Sırtı eğik, yavaş adımlarla ilerliyordu. Elinde küçük bir tas vardı, muhtemelen çeşmeden su almaya gidiyordu. Mehmet daha yakından bakmak için birkaç adım daha attı. Kadın yaklaşınca yüzünü gördü. Kalbi durdu. Bu onun annesiydi ama ne kadar değişmişti. Saçları tamamen beyazlamış, yüzü kırışmış, elleri titriyordu. Ama gözleri, o gözler hala aynı gözlerdi. Anne gözleri. Fatma ana çeşmeye doğru yürürken Mehmet'i fark etmedi. Mehmet orada donmuş, ne yapacağını bilemiyordu. Gitmeli miydi yanına? Ne diyecekti? Anne, benim. Mehmet mi diyecekti? Ama sonra ne olacaktı? Zengin hayatı, karısı, çocukları, onlara ne diyecekti? İçinde bir savaş başladı. Bir tarafta annesi, diğer tarafta gururu ve yeni hayatı. Saniyeler geçti ama ona saatler gibi geldi. Sonunda geri döndü ve kervanına doğru yürüdü. Adamlarından birine sert bir emirle seslendi. Hemen yola devam ediyoruz. Daha fazla vakit kaybetmeyeceğiz. Adamlar şaşırdı ama itiraz etmedi. Atlar toplandı, kervan yeniden hareket etti. Mehmet arkasına bakmadan uzaklaştı. Ama yüreğindeki ağırlık kat be kat artmıştı. Annesini görmüştü ama yanına gitmemişti. Konuşmamıştı, onu yine terk etmişti. O gece konakladıkları handa Mehmet uyuyamadı. Annesinin yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Yaşlı, yorgun, yalnız ama yine de bir şey onu engelliyordu. Belki utançtı, belki korkuydu, belki de yeni hayatını kaybetme korkusu. Mehmet kervanıyla yola koyulmuştu ancak günler geçse de o gece şahit olduğu manzara zihnini terk etmiyordu. Annesinin titrek elleri, eğilmiş sırtı, yavaş adımları, her şey gözünün önündeydi. Fakat o, kendini işine gücüne vermeye çabalıyordu. İşler bitince dönerim, onu yanıma alırım diye düşünüyordu. Ama içindeki ses ona başka bir şey söylüyordu. Ya çok geç olursa? Ya bir daha görmeye fırsatın olmazsa? Kervan büyük şehre ulaştı. Mehmet elindekileri satıp yeni mallar aldı. Ticareti bereketli, kesesi her zamankinden dolgundu. Artık dönüş zamanıydı. Eve, karısına, çocuklarına dönecekti. Ama bir şey onu rahatsız ediyordu. Yüreğindeki ağırlık gün geçtikçe artıyordu. Dönüş yolunda kervan yine o köyün yakınından geçecekti. Mehmet bu sefer farklı bir yol seçmek istedi. Adamlarına başka bir rotadan gitmelerini emretti. Ne var ki kaderin hükmü başkaydı. Seçtikleri yol, meydana gelen bir heyelanla kapanmış, geçilmez hale gelmişti. Eski yoldan, yani annesinin köyünden geçmek zorunda kaldılar. Mehmet içini çekti. Belki de bu bir işaretti. Belki de Allah ona bir fırsat daha lütfediyordu. Ama yine aynı korkular, aynı tereddütler. Yarın, diyordu kendi kendine. Yarın dönerim, yarın onu yanıma alırım. Kervan köye yaklaştığında akşam olmuştu. Hava kararmaya başlamış, rüzgar hafif esiyordu. Mehmet atının üzerinde etrafı süzüyordu. Köy sakinlerinden bazıları kapılarının önünde oturmuş, akşam serinliğinin tadını çıkarıyorlardı. Çocuklar sokakta oynuyorlardı. Her şey eskisi gibiydi. Ama bir şey eksikti. Annesi.
Mehmet köyün girişinde kervana mola emri verdi. Kervandakiler su ikmali için çeşmeye yöneldi. Mehmet de atından indi ve birkaç adım attı. Tam o sırada yaşlı bir adam yanına yaklaştı. Hasan amcaydı bu. Yıllardır köyde yaşayan, herkesi tanıyan, herkesin derdine çare arayan bir adamdı. "Hoş geldin yolcu, Allah sana selamet versin," dedi Hasan amca. Mehmet başını eğdi. "Sağ ol amca, biz yalnızca su ikmali için durakladık, hemen devam edeceğiz." Hasan amca Mehmet'in yüzüne dikkatle baktı. Sanki yüzü ona aşina geliyordu. Ama kim olduğunu çıkaramadı. Yaşlı gözler her şeyi seçemezdi. "Uzun yolculuk yorar insanı. Köyümüzde bir gece konaklasanız olmaz mı?" dedi Hasan amca. Mehmet tereddüt etti. Burada kalmak istemiyordu. Ama aynı zamanda bir şeyler onu çekiyordu. Belki annesini bir kez daha görebilirdi. Belki bu sefer cesaret edip yanına giderdi. "Peki amca, bir geceliğine kalabiliriz," dedi. Hasan amca sevinçle güldü. "Allah razı olsun. Köyümüzde misafir berekettendir." Kervan, köyün kenarındaki geniş bir alana kuruldu. Çadırlar kuruldu, ateş yakıldı, yemek hazırlandı. Mehmet çadırının içinde oturmuş düşüncelere dalmıştı. Annesi belki birkaç sokak ötedeydi. Sadece birkaç adım ama ayakları geri gidiyordu. Kalkamıyordu. Gece oldu. Köy sessizliğe büründü. Sadece uzaktan köpek havlamaları ve rüzgarın evlerin arasındaki uğultusu duyuluyordu. Mehmet çadırından çıktı ve yavaşça köyün içine doğru yürüdü. Karanlıkta sokakları hatırlıyordu. Küçükken burada koşmuş, oynamış, düşmüş kalkmıştı. Her taş, her duvar tanıdıktı. Mehmet, yıllar sonra annesinin evinin önüne geldiğinde ayakları onu taşımakta zorlanıyordu. Karşısındaki yapı, evden ziyade zamanın dişleri arasında ezilmiş bir harabe gibiydi. Basık, virane ve yalnızdı. Kapı hafifçe aralıktı ve o yarıktan dışarıya, karanlığı delmeye çalışan cılız bir mum ışığı sızıyordu. Mehmet olduğu yerde mıhlanıp kaldı, nefesini tutarak kulak kabarttı. Rüzgarın uğultusu dindiğinde, içeriden gelen o ses yüreğine işledi. Titrek, hüzünlü ama inanç dolu bir sesle dua okunuyordu. Annesinin sesiydi. Ne kadar da değişmişti sesi. Eskiden güçlü ve sıcak olan o ses, şimdi titrek ve yorgundu. "Ya Rabbi, oğluma sıhhat ver. Nerede olursa olsun onu koru. Onun yüzüne bir kez daha bakmayı nasip et." Duydukları karşısında Mehmet'in gözleri doldu, boğazına koca bir yumru oturdu. Kendine duyduğu öfkeyle elleri istemsizce yumruk olmuştu. Yüreği bu karşılıksız sevginin ve duaların ağırlığı altında eziliyor, lime lime oluyordu. Onca vefasızlığına rağmen annesi hala onu düşünüyordu. Hala o titrek nefesiyle evladı için dua ediyordu. Yıllardır onu görmemişti ama hala seviyordu. Birkaç adım daha yaklaştı. Bir an için kapıyı ardına kadar itmek, içeri girip o nasırlı ellere kapanmak, "Anne, ben geldim, oğlun Mehmet," diye haykırmak geçti içinden. Bu arzuyla yanıp tutuşuyordu. Ama yapamadı, cesareti kırıldı. Elini kaldırdı, parmak uçları kapının ahşabına değecekken son anda sanki ateşten korkar gibi elini geri çekti. Korku, utanç, gurur, her şey karışmıştı içinde. Sanki görünmez bir el boğazını sıkıyormuşçasına oradan uzaklaşmak istedi. Hızla arkasını döndü. Kaçar gibi, suç mahallinden uzaklaşan bir hırsız gibi çadıra doğru koşar adım gitti. O gece yatağına uzandığında gözlerine bir damla uyku girmedi. Tavan ona, o tavana baktı durdu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vicdanından kaçmak istercesine kervanı toplayıp aceleyle yola koyuldu. Bir kez daha annesini terk etmişti. Bu sefer daha yakındayken. Mehmet evine döndüğünde karısı ve çocukları onu sevinçle karşıladılar. "Babacığım geldi," diye bağırdı küçük oğlu. Ayşe kocasına sarılarak, "Çok özledim seni," dedi. Mehmet gülümsemeye çalıştı ama içindeki boşluk büyüyordu. Günler, haftalar geçti. Mehmet işlerine devam etse de artık eskisi gibi değildi. Dalgındı, dikkati dağınıktı, geceleri uyuyamıyor, sabahları yorgun uyanıyordu. Annesinin yüzü hiç aklından çıkmıyordu. Ayşe fark etti. "Mehmet,
Bir şey mi oldu? Yolculuktan beri değiştin, dedi bir gün. Mehmet başını salladı. Hayır, hiçbir şey yok. Sadece yorgunum. Ancak Ayşe üsteledi. Benden bir şeyler saklıyorsun. Ne olduğunu bilmiyorum ama yüreğinde bir ağırlık var. Bunu hissediyorum. Mehmet ona baktı. Gerçeği söylemeli miydi? Annesinden, köyünden, terk edişinden mi bahsetmeliydi? Ama ne diyecekti? Nasıl açıklayacaktı yıllardır annesini görmediğini, 2 kez önünden geçip görmezden geldiğini? Ayşe, bazı şeyler var ki insan unutmak ister ama unutamaz, dedi sadece. O gece Mehmet rüyasında annesini gördü. Genç, güçlü, sağlıklıydı. Elinde yemek dolu bir tepsi vardı ve Mehmet'e uzatıyordu. Al oğlum, ye, sen tok olasın diye ben aç yattım, diyordu. Mehmet tam yemeği alacakken annesi birden kayboldu. Yerinde sadece boş bir ev kaldı. Kapısı açık, içi karanlıktı. Mehmet kan ter içinde boğulurcasına yatağından fırladı. Göğsü körük gibi inip kalkıyor, kalbiye göğüs kafesini parçalayacakmışçasına hızla çarpıyordu. Gördüğü bu rüya sıradan bir kabus değildi. Bu, ihmal ettiği gerçeğin yüzüne çarpılmasıydı, açık bir alametti. Artık daha fazla bekleyemezdi. Yarın annesini görmeye gidecekti. Kesin kararlıydı. Sabah olunca niyetini Ayşe'ye açtı. Birkaç günlüğüne gitmem gerekiyor. Önemli bir iş var. Ayşe endişeyle baktı. Nereye gidiyorsun? Yakında bir yere. Merak etme, çabuk dönerim. Mehmet atını hazırlattı. Bu kez kervanla değil, yanına aldığı güvendiği bir adamla yola koyuldu. Köye varana kadar aklı hep annesindeydi. Ya ölmüşse, ya çok geç kalmışsam diye düşünüyordu, korkuyordu. Ama artık bu korkunun üstesinden gelmeliydi. Köye vardıklarında öğle vakti olmuştu. Güneş tepedeydi, hava sıcaktı. Köy sakinleri evlerinin gölgesinde oturuyorlardı. Mehmet atından indi ve annesinin evine doğru yürüdü. Kalbi o kadar hızlı çarpıyordu ki nefes almakta zorlanıyordu. Eve vardığında o eski ahşap kapı sımsıkı kapalı, adeta dünyaya küsmüş gibiydi. Titreyen eliyle kapıya birkaç kez vurdu, seslendi, bekledi. Ancak içeriden ne bir ayak sesi ne de bir nefes duyuldu. Sessizlik, bir mezar sessizliği gibi çöküverdi üzerine. Büyük bir telaşa kapıldı. Kapıyı korkuyla ittiğinde, menteşelerin acı gıcırtısıyla hafifçe açıldı ve içeri süzüldü. Ev yalnızca boş değil, adeta terk edilmiş gibiydi. Toz birikmişti her yere. Köşede eski bir sedir vardı, üzerinde yırtık bir yorgan. Duvarda küçük bir raf vardı, üzerinde birkaç tas ama anne yoktu. Mehmet dışarı fırladı. Tam o sırada Hasan amca yanından geçiyordu. Mehmet ona koştu. Amca, amca, bu evde oturan kadın, Fatma ana, nerede o? Ne oldu ona? Hasan amca Mehmet'e baktı. Gözleri doldu. Ah oğlum, sen Fatma anayı mı soruyorsun? Zavallı kadın 3 gün önce rahatsızlandı. Çok ağırdı. Komşular ona bir süre baktılar ama Mehmet'in dünyası başına yıkıldı. Ama ne? Söyleyin amca. Onu şehirdeki şifahanenin yakınındaki bir hana götürdüler. Orada bakacaklarını söylediler. Lakin takati kalmamıştı oğlum. Bir deri bir kemikti. Mehmet bir an bile duraksamadı. Atını atladı ve 4 nala şehre doğru yola koyuldu. Her saniye ona bir asır gibi geliyordu. Allah'ım, ne olur geç kalmayayım. Bir kez daha görmemi nasip et. Helallik almamı nasip et. Şehre vardığında güneş batmak üzereydi. Hanı bulup içeri daldığında onu yaşlı bir adam karşıladı. 3 gün önce buraya getirilen yaşlı bir kadın var mı? Fatma ana diye, dedi nefes nefese. Adam başını salladı. Evet var ama çok zayıf. Zavallı kadın son demlerini yaşıyor. Mehmet merdivenleri ikişer ikişer çıkarak küçük bir odaya vardı. Kapıyı açtığında gördüğü manzara yüreğini dağladı. Annesi yatakta yatıyordu. Gözleri kapalıydı. Nefesi zorlukla alıyordu. Bir kadın başında oturmuş ona su vermeye çalışıyordu. Mehmet ayaklarındaki dermanın çekildiğini hissederek yatağa doğru yavaşça suçlu bir çocuk gibi yaklaştı. Odanın kasveti ve yaklaşan ölümün soğukluğu iliklerine işliyordu. Yatağın başucunda dizlerinin üzerine çöktü. Annesinin damarları belirginleşmiş, solgun ve narin elini titreyerek avuçlarının arasına aldı, dudaklarına götürdü. Gözyaşları kadının eline damlarken sesi parçalanarak çıktı.
Anne, canım anam, benim, hayırsız oğlun Mehmet geldi. Fatma, ananın gözleri yavaşça aralandı. Görüşü bulanıktı. Başucunda birinin diz çöktüğünü, elini tuttuğunu hissediyordu. Çok uzun zaman önce işittiği, özlemle beklediği tanıdık bir ses çalındı kulağına. Anne, anne, benim, Mehmet. Gözleri netleşmeye başladı. Oğlunun yüzünü gördü. Büyümüş, değişmişti ama o yine de tanıdı. Ana yüreği evladını hiç unutmaz. Dudakları hafifçe kımıldadı. Zayıf bir sesle fısıldadı. Mehmet, oğlum, geldin. Mehmet'in gözlerinden yaşlar boşandı. Yıllardır ağlamamıştı. Zenginlik, güç, itibar, hiçbiri ona bu kadar ağır gelmemişti. Ama şimdi annesinin karşısında çocuk gibi ağlıyordu. Evet anne, geldim. Affet beni, affet beni. Çok geç kaldım. Seni yalnız bıraktım. Çok büyük bir hata yaptım. Fatma, ana titrek eliyle oğlunun saçlarını okşadı. Gözlerinde öfke yoktu. Yalnızca sevgi ve merhamet okunuyordu. Sen benim oğlumsun. Annenin kalbinde kin tutulur mu hiç? Dedi zorlanarak. Mehmet başını annesinin eline yasladı. Anne, ben seni terk ettim. Yıllarca seni aramadım. 2 kez köyün önünden geçtim ama yanına gelmedim. Zengin oldum ama seni yanıma almadım. Ben nasıl bir evladım? Fatma, ana nefes almakta zorlanıyordu. Ama konuşmak istiyordu. Son sözlerini söylemek istiyordu. Oğlum, dinle beni. Allah büyüktür. O, seni bana kavuşturdu. Ben hep dua ettim senin için. Hep beklediğim buydu. Bir kez daha yüzünü görmek. Mehmet hıçkırıklara boğuldu. Anne, iyileşeceksin. Seni en iyi doktorlara götüreceğim. Eve götüreceğim. Karımla, çocuklarımla tanıştıracağım. Onlar da seni çok sevecekler. Fatma, ana hafifçe gülümsedi. Gücü tükeniyordu ama mutluydu. Oğlunu görmüştü. Ona dokunmuştu. Sesini duymuştu. Daha ne isteyebilirdi ki? Oğlum, sen iyi bir insan ol. İnsanlara iyilik yap. Annene hakkını helal et. Ve unutma, bir gün Allah'ın huzuruna çıkacaksın. O gün kimseye zulmetmedim diyebilecek misin? Mehmet başını salladı. Evet anne, evet. Söz veriyorum sana. Bundan sonra farklı bir insan olacağım. Senden öğrendiğim merhameti, sabrı hiç unutmayacağım. Fatma, ana son nefesini veriyordu. Gözleri yavaşça kapandı ama yüzünde huzurlu bir ifade vardı. Elini oğlunun elinde bıraktı ve son bir kelime fısıldadı. Seni seviyorum oğlum. Ve ruhu bedenden ayrıldı. Allah'ın rahmetine kavuştu. Mehmet annesinin elini tutmuş, başını onun göğsüne yaslamıştı. Ağlıyordu, feryat ediyordu. Ama artık çok geçti. Anne gitmişti. Odadaki komşu kadın Mehmet'in omzuna dokundu. Oğlum, Allah rahmet eylesin. Fatma ana çok iyi bir kadındı. Herkes onu severdi. Son günlerinde de hep seni andı. Oğlum gelecek derdi. Ve işte geldin. Allah onu ömrünün son anında mutlu etti. Mehmet başını kaldırdı. Gözleri şişmiş, yüzü gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Ben ne yaptım? Ben nasıl bir evladım? Annem hep beni bekledi. Ben ise onu unuttum. Kadın derin bir nefes aldı. Geçmişi değiştiremezsin oğlum. Ama bundan sonra ne yapacağın senin elinde. Annenin duası seninle. Onu mahcup etme. O gece Mehmet annesinin yanında sabahladı. Onu yıkattı, kefenledi ve sabah namazından sonra köyde toprağa verdiler. Cenazesine bütün köy geldi. Herkes ağlıyordu. Fatma, ana sadece bir anne değildi. İyi bir komşu, yardımsever bir kadın, sabırlı bir kuldu. Mezarı kapatıldıktan sonra Mehmet başında durdu. Uzun uzun baktı. Sonra dizlerinin üzerine çöküp toprağa dokundu ve sessizce konuştu. Anne, sana verdiğim sözü tutacağım. Bundan sonra hayatım farklı olacak. Senin adını yaşatacağım. Yetim çocuklar için, kimsesiz anneler için, fakirler için bir yuva kuracağım. Senin gibi unutulmuş insanlara sahip çıkacağım. Çünkü sen bana en büyük dersi verdin. Paranın, zenginliğin, gücün hiçbir değeri yok eğer yüreğin temiz değilse.
Mehmet köye döndü ve Hasan amcayı buldu. Ona büyük bir kese uzattı. Amca, bu parayla köyde bir okul yaptırılsın, fakir çocuklar okusun, bir de yardım evi yapılsın, kimsesiz yaşlılar, hastalar oraya bakılsın. Hepsinin adı Fatma Ana Evi olsun. Hasan amca şaşkınlıkla Mehmet'e baktı. Sen kimsin oğlum? Neden bunu yapıyorsun? Mehmet gözlerini mezara çevirdi. Ben Fatma Ana'nın oğluyum ve çok geç fark ettim annemin değerini. Artık bu hatayı telafi etmek istiyorum. Hasan amca şimdi anlamıştı. Yıllar önce köyden ayrılan o genç adam buydu. Zengin olmuş ama annesini unutmuştu. Şimdi ise pişmandı. Hasan amca elini Mehmet'in omzuna koydu. Oğlum, ye ise kapılmak günahtır derler. Tövbe ise rahmet kapısıdır. Sen şimdi ne yapacağına karar verdin. Allah yolunu açık etsin. Mehmet köyden ayrıldı. Ama bu sefer farklıydı. Yüreği ağırdı ama temizdi. Evine döndüğünde karısı Ayşe onu kapıda karşıladı. Mehmet'in yüzündeki değişimi fark etti. Mehmet, ne oldu? Gözlerin başka. Bir şey mi oldu? Mehmet içeri girdi. Oturdu ve Ayşe'ye her şeyi anlattı. Annesini, köyü, yıllar önce yaptığı hatayı, 2 kez önünden geçip görmezden gelişini ve son anında yanına vardığını. Ayşe gözyaşlarını tutamadı. Mehmet, neden bana hiç anlatmadın? Neden yalnız taşıdın bu yükü? Mehmet başını öne eğdi. Utanıyordum. Zengin bir tüccarın kızıyla evlenmiştim. Fakirlikten, köyümden, anamdan bahsetmeye cesaret edemedim. Ama şimdi anlıyorum ki asıl utanç buymuş. İnsan kökünden, annesinden utanırsa en büyük günahı işlemiş olur. Ayşe kocasının elini tuttu. Mehmet, geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği değiştirebiliriz. Annenin adını yaşatalım birlikte. Ne yapmak istiyorsan yanındayım. O günden sonra Mehmet'in hayatı tamamen değişti. Sadece kendi zenginliği için değil, insanlar için çalışmaya başladı. Köyde Fatma Ana Evi açıldı. Yetim çocuklara, kimsesiz yaşlılara ve hastalara orada bakılmaya başlandı. Mehmet her ay köye gidip ziyaret ediyordu. Bir gün küçük oğlu ona sordu. "Baba, neden her ay o köye gidiyorsun?" Mehmet oğlunu kucağına aldı. "Çünkü oğlum, orada benim annem yatıyor. Senin babaannen. Onu hiç tanımadın ama o seni çok severdi. Hepinizi severdi. Ve ben ona borçluyum." "Ne borçlusun baba?" "Hayatımı borçluyum. Beni büyüten, bana değer veren, açken bana yemek veren oydu. Ama ben onu unuttum. Şimdi bu hatayı telafi etmeye çalışıyorum." Çocuk başını babasının göğsüne yasladı. "Baba, ben asla annemi unutmayacağım. Söz." Mehmet oğlunu sıkıca kucakladı. İşte bu, annesinin ona öğrettiği en büyük derslerden biriydi. Sevgi, vefa, merhamet. Yıllar geçti. Mehmet yaşlandı. Ama Fatma Ana Evi büyüdü. Sadece o köyde değil, başka köylerde, şehirlerde de açıldı. Her yerde insanlara yardım edildi. Yetimler okutuldu, fakirlere yemek verildi, hastalar tedavi edildi. Mehmet Bey, ömrünün son demlerine yaklaştığını hissettiğinde, yüreğindeki o derin sızıyı dindirmek arzusuyla çocuklarını ve torunlarını yatağının başucuna davet etti. Solgun yüzünde yılların yorgunluğu, gözlerinde ise veda etmenin hüznü vardı. Titreyen dudaklarıyla onlara hayatının en kıymetli nasihatini, adeta bir vasiyet niteliğindeki şu sözleri fısıldadı. "Yavrularım, evlatlarım, size dünya malından, altından veya topraktan daha değerli, manevi bir miras bırakıyorum. Elbette malınız, mülkünüz olsun. Lakin bu faniliklere kapılıp da sakın ola annenizi, babanızı ve sıla-i rahimi ihmal etmeyin. Onların gönlünü hoş tutun, hayır dualarını alın. Zira o koca çınarlar bir gün devrildiğinde, ellerinizden kayıp gittiklerinde yaşayacağınız pişmanlığın tarifi yoktur. O vicdan azabı, ateşten bir gömlek gibi ömür boyu sizi yakar, kavurur. Ben ne yazık ki bu acıyı tattım, o ağır yükü omuzlarımda taşıdım. Sizler taşımayın, aynı hataya düşmeyin." Sözlerini bitirdiğinde nefesi iyice cılızlaşmıştı. Gözlerinden süzülen bir damla yaş yastığına düşerken son nefesinde hasretle inledi.
Anneciğim, ne olur affet beni. Artık senin dizinin dibine, yanına geliyorum, diyerek ruhunu Rahman'a teslim etti. Kıymetli dostlarım, okuduğumuz bu hüzünlü tablo hepimize sarsıcı bir ders vermiyor mu? Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünelim. Anne ve babamızın kıymetini hakkıyla bildik mi? Onlara layık oldukları hürmeti gösterebildik mi? Unutmayalım ki dünya üzerinde elde edebileceğimiz zenginlik, şöhret, makam ve mevkilerin hiçbiri bir annenin içtenlikle ettiği Allah razı olsun duası kadar kıymetli değildir. Gün gelecek, o kapılar kapanacak ve sesleri evlerimizde yankılanmaz olacak. İşte o gün gelip çatmadan, keşkelerimiz dağ gibi büyümeden uyanmalıyız. Bu hikayelerden ibret alarak hemen şimdi anne babamıza koşalım. Onların nasırlı ellerinden öpüp gönüllerini alalım. Şunu aklımızdan çıkarmayalım ki, anne baba rızası, Hakk'ın rızasının anahtarıdır. Onları inciten, Yüce Mevla'yı gücendirmiş olur. Onlara ihsanda bulunan ise Allah'ın lütfuna mazhar olur. Gönül dünyamızı zenginleştirecek bir sonraki ibretli hikayemizde yeniden buluşmak ümidiyle, kalbinizden merhamet, hanenizden huzur eksik olmasın. Bir sonraki ibretlik hikayemizde buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.